Değerli izleyicilerimiz, Danimarka'da çok üzücü bir olay meydana geldi. Daha henüz hayatının baharında olan bir vatandaşımız, 22 yaşındaki bir gencimiz maalesef bir saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay Kopenhag'ın banliyölerinden Brøndby'da meydana geldi. Adı Serdal Baş olan bu kardeşimiz uğramış olduğu saldırı sonucunda hayatını yitirdi. Polis olayla ilgili olarak soruşturmayı devam ettiriyor. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve olayla ilgisinin olmadığı ifade edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırı sonucunda 22 yaşındaki genç önce yaralanmıştı. Ardından da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını yitirmişti. Hayatını kaybeden gencimizin Serdal Baş'ın Konyalı olduğu ifade edildi. Bu saldırıda hayatını kaybeden Serdal Baş'la ilgili Brøndby Islamic Menning Health Facebook sayfasında taziye mesajları yayınlandı. Taziye mesajına yaklaşık 1200 yorum yapıldı. Yorumlarda çevresinde sevilen bir genç olduğu anlaşılan Serdal Baş'ın hain bir saldırıya kurban gittiği ifade edildi. Çetelerle hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilen Serdal Baş'ın katil zanlılarının bulunması için polise çağrıda bulunuldu. Değerli izleyicilerimiz, maalesef Danimarka'da güvenlik sorunu her geçen gün daha da artıyor. Sadece Aralık ayında Kopenhag ve banliyölerinde 4 silahlı saldırı meydana geldi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Üzücü bir durum tabii ki. Serdal Baş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Tabii çok üzücü bir durum. 22 yaşında daha bir genç kardeşimiz. Yani aslında sözün bittiği noktadayız. Avrupa gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Danimarka'da da koronavirüs adeta kol geziyor. Her noktada, her yerde maalesef vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Tüm bunlara rağmen bazı insanların bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uymadığını gözlemliyoruz. Bakın, Danimarka'da artan korona vakalarından dolayı 17 Ocağı kadar tüm kültürel faaliyetler yasaklanmıştı. Ama bizim vatandaşlarımızın da yoğun olarak yaşamış olduğu Aarhus'ta bir lokalde 300 kişinin katıldığı kaçak bir düğün yapıldı. Evet, Danimarka'nın kaçak düğünü. Polis burayı basıyor. Polisin gelmesiyle düğün sonlanıyor. Davetliler salondan kaçıyor. Bakalım haberin detayları ne der? Danimarka'da yürürlükte olan korona kısıtlamalarına göre kültür merkezleri ve toplantı salonları 17 Ocağı kadar kapalı. Aarhus'ta bir konferans salonunda düğün yapıldığı ihbarını alan polis olay yerine bir baskın düzenliyor. Yaklaşık 300 davetlinin olduğunu görüyor. Kapalı olması gereken bir salonda düğün yapmanın da doğal olarak yasak olduğunu belirtiyor ve düğünü sonlandırıyor. Polis baskınının şokunu yaşayan davetliler düğün salonundan kaçıyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da da benzer bir olay oldu. 50 kişi normalde Almanya'da düğünlere katılabiliyor. 200 kişi katılmış. Oraya da polis baskın düzenledi. Muhtemelen arkadaşlar Danimarka'daki bu olayda canım Türkiye'min canım vatandaşları, yani az çok anlayabiliyoruz. Bizim vatandaşlarımızın Ağustos'taki yoğun olarak yaşamış olduğu bölgeler buralar. Muhtemelen bu. Şimdi arkadaşlar, hiç kimsenin evlenmesine, hiç kimsenin bir şey dediği falan yok. Yani normal. Ama yani bu sıra gelin mi kaçıyor, damat mı kaçıyor, kim kaçıyor gerçekten bilmiyorum. Sıraya girmişler. Ya bir dur ya bir dur. Bak, özellikle şu omikron denilen mutantla ilgili olarak çok ciddi sıkıntılar var. Şu anda Avrupa'nın tamamı, dünyanın tamamı bu koronavirüs karşısında aciz. Yani sıvı dediler, insanlar sıvıları yaptı, maske dediler, mesafe dediler, o dediler, bu dediler. Tamam, anlıyorum sizi. Sizinle aynı şeyleri düşünüyorum ama
Hiç olmazsa bu zaman zarfı içerisinde kendi doktorumuz olalım. Yani bu maskeydi, mesafeydi bilmem bunlardan bir hayır görmedik. Görseydik bugün vaka sayıları geçen yılla aynı oranda olmazdı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar tabloya, vaka sayıları aynı. Onun için düğündü, dernekti, kısır günüydü, pasta, börekti, altın günüydü bilmem ne. Bizim vatandaşlarımız, özellikle Avrupa'da yaşayanlar, bu işleri seviyoruz hepimiz. Yani şimdilik şu kısıraydı, düğüneydi, nişanıydı, yok kına gecesiydi, yok bilmem neydi gibi bizim sevdiğimiz işleri bir kenara koymamız lazım. İşte görüyoruz bak, polis basmış, millet çil yavrusu gibi dağılmış. %1 milyon bizimkiler, bizim vatandaşlarımız. Anlatmaya gerek yok. Ne diyelim? Biz her yerde aynıyız. Tablo bu ama arkadaşlar şunu net olarak söyleyebilirim. Özellikle Ocak ayının ikinci haftasında durum dünyanın tamamında daha da ağırlaşacak. Omikron denilen bu mutat dünyayı kasıp kavuruyor arkadaşlar. İnsanlar bu yeni yıl dolayısıyla daha çok temas halinde şu anda. Bunun faturası Ocak ayının ikinci haftasında çıkacak. İnsanlar işbaşı yaptıklarında, insanlar sağa sola gidip geldiklerinde ya da insanlar bir şekilde başkalarıyla temas ettiklerinde göreceğiz ki maalesef durum hiç de iç açıcı değil. Bunu ben söylemiyorum. Sağlıkçılar söylüyor. Sağlık bakanları söylüyor. Durum ortada. Şubat ayının sonuna kadar kendinize dikkat etmenizi ben naçizane tavsiye ederim. Düğün, dernekti, halaydı, ondan sonra vesaireydi, kısırdı. Bunları arkadaşlar bir süre erteleyeceğiz. Kısır dedik de vallahi canım istedi, olsa da yesek yani. Ne diyelim koronadan sonra? Değerli izleyicilerimiz, siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın Instagram, Facebook ya da Twitter hesapları vasıtasıyla da bana ulaşabilirsiniz. Ne diyelim, bol kısır yiyeceğimiz günler inşallah en kısa zamanda gelir. Ama şu anda hiç olmazsa şunu biliyoruz, biraz ara vermemiz gerekiyor. Hele hele şu düğün müğün işlerine ne olur biraz ara verelim ya da biraz daha bekleyelim. Yani gelin melin kaçıyorsa bırak gitsin. Zaten şimdiden seni beklemeyecekse 3 gün sonra bir hayrını görmezsin. Emin olabilirsin.